Apple iPhone 13 ailesini tanıttığı gece tarihinde ilk kez Türkiye fiyatlarında açıklamış ve o geceki fiyatlarda gerçekten hepimizi çok şaşırtmıştı arkadaşlar. Çünkü bir önceki modellerle yeni modellerin arasında ortalama sadece 1000'er TL fiyat farkı vardı. O günlerde aşırı heyecan ve hevesle baktığımız bu duruma zaman içinde ne yazık ki öyle bakamadık. Yaklaşık son 24 saattir Apple Store'dan herhangi bir ürün tedarik edemiyorsunuz. Çantanıza bile ekleyemiyorsunuz. Herhangi bir ürüne girdiğinizde doğrudan ekranınızda şu anda mevcut değil ibaresini görüyorsunuz maalesef. Tabii o dönemki fiyatlandırmanın hemen sonrasında Apple ürünleri Türkiye'de sadece satışa çıktığı gün bulunabildi. Onun akabinde ne yazık ki bu ürünlerin tamamı arkadaşlar kara borsaya düştü. Hatta şöyle şeyler yaşandığı tavsiye edilen satış fiyatlarının 3-4 bin TL üstünde bazı ürünlerin satıldığını gördük. Tabi bu süreçte döviz de boş durmadı. Döviz aldı başını gitti arkadaşlar. Dolar 12 Kasım 2021 akşamında tarihinde ilk kez 10 TL'yi gördü. Bunun ardından tabii ki hepimiz bir fiyat güncellemesi yani bir zam bekliyorduk Apple'dan. Ama neredeyse 10 gün geçmesine rağmen Apple herhangi bir fiyat değişikliğine gitmemişken tam da dün 23 Kasım 2021'de dolar 13.50'yi gördü arkadaşlar. İnanılmaz bir yükseliş yaşadı bir günde. Yani Türk lirası çok büyük bir değer kaybına uğradı. Böyle bir kur fırlaması olunca da tabii ki Apple daha fazla zaman kaybetmeyip resmi web sitesindeki tüm satışları durdurdu arkadaşlar. Biz bu videoyu 24 Kasım akşam saat 6 civarı çekiyoruz. Şimdi Apple'ın resmi web sitesine girdik. Buradan direkt iPhone'lara gidelim. Fiyatlarda herhangi bir değişiklik yok. Şu an fiyatlar hala aynı gözüküyor. Ancak baktığımız zaman siyah mavisi bir iPhone 13 Pro Max seçiyoruz. Şu anda mevcut değil diyor. Gümüş seçiyoruz. Yine 128 GB'ları şu anda mevcut değil. 13 Pro'ya bakıyorum. O da aynı uyarıyı veriyor. iPhone'larda durum bu şekilde. AirPods'a bakalım. AirPods'ta durum nasıl? Fiyatlar yine aynı gözüküyor. Herhangi bir değişiklik buraya yansıtılmamış şu anda en azından. Ve onda da yine şu anda mevcut değil uyarısını alıyoruz. Aksesuarlara bakalım. Son bir de o olsun. Böyle bir silikon kılıf var mesela 500 TL bandında. Onda da şu anda mevcut değil uyarısını görüyoruz. Hakikaten üzücü bir durum ve bu Apple tarihinde ilk kez Türkiye'de gördüğümüz bir durum. Onu da sizlere şimdi özetleyeceğim. Şimdi sizlere sitedeki ve oradaki durumu aktardım arkadaşlar. Gösterdiğimde aslında bu durum nasıl başladı ona da bir değineyim. 23 Kasım 2021'de sabah saatlerinde böyle öğlene doğru iPhone 11 satışlarını Apple tamamen durdurdu web sitesinde. Akabinde de akşamında tüm satışı durdurdu. Böylesine bir uzun kapanma Apple tarihinde ilk kez yaşanıyor sevgili dostlar. Yani daha önce Apple etkinlik günlerinde böyle 2-3 saatliğine Apple Store'u kapattı, fiyat güncellemeleri yaptı ya da gün içinde belli başlı zamlar için, belli başlı güncellemeler için Apple Store'da böyle aralıklar verdiği oldu. Ama dediğim gibi yaklaşık 24 saate yaklaşıyoruz. Kendi tarihinde ilk kez uzun bir süre Apple Store'u kapalı tuttu. Kapanma resmi olarak hani açıklandı ama herhangi bir sebep belirtilmedi. Ben de doğrudan müşteri hizmetlerini aradım. Apple'ın müşteri hizmetlerine bağlandım ve oradaki bir uzmanla konuşma fırsatı buldum. Bayağı bir sıkıştırdım oradaki çalışanı ama herhangi bir bilgi alamadım kendisinden. Kendimle alakalı bir sorumu da kendisine ilettim. Aslında bu belki de birçok kişi ilgilendiriyor. Ben de 22 Kasım'da Apple Store'dan online'dan bir sipariş vermiştim ve bu siparişin tarafıma teslim edilip edilmeyeceğini, iptal edilme ihtimalinin olup olmadığını da sordum kendisine. Ödemesi yapılan siparişin iptalinin olmayacağını kendisinden ben geri dönüş olarak aldım. Bağlanmak bayağı zor bu arada Apple'a şu dönemde. Herhangi bir uzmana bağlanmak çok zaman alabiliyor. Normalde bu kadar zaman almıyordu ama muhtemelen herkes aradığı için şu anda böyle bir yoğunlukta o tarafta var. Tabii onlardan bir cevap alamasak da hepimiz bu durumun neden yaşandığını çok iyi bir şekilde biliyoruz arkadaşlar. Apple'ı herhangi bir ürününü kendi web sitesinden satın alsaydınız Amerika'dan daha ucuza satın alıyordunuz Türkiye'de. Dolayısıyla bunun haberini bile yapmıştık size ki çok böyle ilgi çekmişti. Bu durumun yaşanması çok da muhtemeldi. Gün sonunda Apple'ın gösterdiği bu refleks aslında bütün Türkiye'deki sektörlere yayılmış durumda. Onu da sizlere ben birazcık burada özetlemek istiyorum. Gelen haberlere baktığımız zaman birçok toptancı firmaların satışını durdurduğunu görüyoruz. Aslında şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani bu satışlar duruyor ama satışlar tamamen iptal olmuyor yani. Satışları bekletiyorlar sadece ve ellerindeki ürünü ucuza satmak zorunda kalmak istemiyorlar. Çünkü firmalar bu ürünleri sattığında yenisini üretmek için maalesef çok daha büyük maliyetlerin altına girmek zorunda kalıyorlar. Bundaki en büyük sebep dediğim gibi gün sonunda bütün her şeyin dövize bağlı olması ve dövize bağlı olmamızdan dolayı da bütün ülkede böyle bir durağan ekonomi durumuna geçirmek durumunda kalındı. Tabii bunlardan ders çıkarırız diye umuyorum. Keşke böyle bir bağlılık olmasaydı, tüm süreç ülke içinden yapılabiliyor olsaydı, kendi kendimize yetebiliyor olsaydık muhtemelen şu anda yaşadığımız durumları da yaşamıyor olurduk diye düşünüyorum. Sizler de düşünüyorsunuz bu konuda. Bu konuyla alakalı deneyimleriniz ve başınıza gelen bir şeyler
şeyler varsa yorumlarda yazmayı ihmal etmeyin. Ve tabii ki bu videoyu da beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı da yine ihmal etmeyin diyorum. Ve bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.